Consensus ZK EVM gitti, yerine Linea geldi. Yenilenen adıyla Linea, Layer 2 ağının herkesin katılabileceği testnetine giriş yapacağımız videodan herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Video detaylarına geçmeden videoyu beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hazırsak Linea testnet rehberine başlayalım. Öncelikle ilk kullanacağımız siteye geldik. Videonun açıklamalar kısmında kullanacağım bütün sitelerin linklerini bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Linea ağının bilgileri yer alıyor burada. Hemen MetaMask'imi açıyorum sağ üst taraftan. Şifrem girili bir şekilde, ardından buradaki A bölümünün üzerine bir kere tıklıyorum. Aşağıdan A ekle diyorum. Ardından aşağıda yer alan manuel olarak bir A ekle butonuna tıklıyorum. Şimdi MetaMask'te burada yer alan bölüme az önceki sitede yer alan bilgileri teker teker kopyalayıp yapıştıracağım. Hemen A adını buradan kopyalıyorum. A adı kısmına girdim yine burada. Aşağıdaki RPC URL'sini de kopyalıyorum. URL yerine girdim bunu da. Chain ID'mizi kopyalayalım. Son olarak da sembol olarak da Ethereum, yine bunu da elle yazabilirdik ama buraya yapıştıralım direkt. Blok gezgini URL adresine gerek yok, zaten isteğe bağlı olarak belirtmişler. Bu arada Chain ID yani zincir kimliğini girdiğiniz zaman aşağıda bir tane kırmızı fontta hata yazısı alabilirsiniz. Bunun sebebi MetaMask sürümünüzün güncel olmamasından kaynaklı. O yüzden 10.27 sürümünün kurulu olduğundan emin olmanız gerekiyor. Kontrol etmek için örneğin Chrome üzerinden hemen sağ üst taraftan eklentilere tıklıyorum. Aşağıdaki uzantıları yönet bölümüne geliyorum. Burada MetaMask'in ayrıntılar kısmına tıkladığım zaman sürüm bilgisine erişebiliyoruz. Hemen geri dönelim. Eğer güncellemeleri manuel olarak kontrol ettirmek istiyorsanız sağ üst taraftaki geliştirici modunu açarak buradaki güncelle butonuna basıp tüm eklentilerinizin güncellenmesini bekleyebilirsiniz. Evet, ekleme işlemleri bu kadar. Son olarak kaydet diyerek ağımı MetaMask cüzdanıma ekledim. Hemen MetaMask'imizi açalım. Burada Linea ağı artık kurulu bir şekilde. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle Goerli testnet ağına Faucet'ten Ethereum bakiyesi almamız gerekiyor. Hemen Goerli Faucet sitesine geliyorum. Hemen sağ üst taraftan Alchemy Login butonuna tıklıyorum. Buradan giriş seçeneği olarak ben Gmail hesabımı tercih edeceğim. O yüzden Sign in with Google diyorum. Ardından giriş yapmak istediğim mail adresini buradan seçiyorum. Son olarak da bot doğrulamasını tamamlamamı istiyor. Evet, bot doğrulamasını da tamamladıktan sonra artık başarılı bir şekilde giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey MetaMask'te bulunan buradaki cüzdan adresimizi üzerine tıklayarak kopyalayıp buraya yapıştıracağız. Ardından aşağıdaki ben bot değilim kutucuğuna da tik bırakıyorum. Ardından send me ETH diyerek Faucet'in tamamlanmasını bekleyeceğim. Bu arada şu an gördüğünüz gibi ağlar kısmında Goerli testnet ağı görünmüyor arkadaşlar. Bunun için buradaki testnet ağlarını göster gizle butonuna bir kere tıklıyorum. Ardından test ağlarını gösteri açık yapıyorum. Bu şekilde artık burada da Goerli test ağını göreceksiniz. Evet, zaten Faucet'ten Ethereum'larım hızlı bir şekilde gelmiş arkadaşlar. Şimdi işlemlere devam edelim. Bunun için hemen kullanacağımız köprü olan Hop Exchange'e geliyorum arkadaşlar. Ardından sağ üst taraftan Connect to Wallet diyerek MetaMask'i seçiyorum. Ardından bağlamak istediğim cüzdanı onaylayarak bağlıyorum. Yine bu sayfanın linkini de videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Şimdi az önce biz ne yapmıştık? Goerli ağına testnet Ethereum bakiyelerimizi aktardık. Şimdi bunu Linea ağına geçireceğiz. Onun için yukarıdan Goerli ağını seçiyorum çünkü bakiyem burada. Aşağıdan da To kısmından Linea'yı seçiyorum. Yukarıdaki kısma örneğin 0.05 yazalım. Ardından buradaki Send butonuna tıklayarak MetaMask'imden yine onay vereceğim. Goerli ağına geçmemi söylüyor. Değiştir diyerek geçtim. Son olarak Send butonuna bir kere daha tıklıyorum. Yine MetaMask onayı istiyor bizlerden. Şu anda transferi onaylıyoruz. Onayla diyerek devam ediyorum. Evet, şu anda işlemin gerçekleşmesini bekleyeceğim. Bu işlem biraz uzun sürebilir veya ilk denemenizde hata alabilirsiniz. Hata aldığınız takdirde tekrar işlemi deneyerek başarılı bir şekilde tamamlamaya çalışabilirsiniz. Köprü işlemi gerçekleştikten sonra devam edeceğiz. Evet, köprü işlemim şu anda complete yani tamamlandı olarak görünüyor. Hemen MetaMask'imize bakalım. Linea ağına evet test Ethereum bakiyelerim geçmiş. Buradaki köprü işlemini iki ağ arasında tekrar yapabilirsiniz. Çünkü olası bir airdrop'ta ne kadar fazla işlem sayımız olursa ödül kazanma oranımız da o derecede artıyor. Evet, şu anda Linea ağını kurduk. Köprü işlemini tamamladık ve artık Linea ağını kullanmaya hazırız. Bunun için de şu an açtığım linkte yer alan
Linea ağında kullanabileceğimiz bütün platformları görebiliyoruz. Burada DEX'ler var, köprüler var, sosyal medya uygulamaları var, data servisleri var, NFT'ler var, geliştirici araçları var. Yani hemen hemen bütün merkeziyetsiz uygulama türleri var diyebiliriz. Bunları tek tek denememiz önemli. Ben şu anda videoyu uzatmamak açısından buradaki iki tane platformu sizle birlikte deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan örnek olması açısından Uniswap'i birlikte denemeye başlayalım. Uniswap'in üzerine tıkladım. Ardından sağ üst taraftan bağlamak diyerek MetaMask'imi seçip bağlantımı gerçekleştiriyorum. Burada ilk olarak swap yapacağız arkadaşlar. Basit bir şekilde yukarıda elimizde Ethereum bakiyesi vardı. Ethereum seçili. Aşağıdan jeton seçim bölümünden Consensus Rollup Rapid Ethereum veya buradan CR/USDC seçebiliyoruz. CR/USDC diyelim. Yukarı tarafa ne kadarlık Ethereum'u çevirmek istediğimi yazacağım. Örneğin 0.004 yapalım. Ardından swap diyorum. Swap'i onayla diyorum. Swap'i onayla çalışmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar deniyorum bunu. Evet, sonunda onay işlemini alabildim. MetaMask cüzdanımdan da onay veriyorum. Şu anda işlemin gerçekleşmesini bekleyeceğim. Evet, işlemimi onaylamadı arkadaşlar. Ben aynı işlemi tekrar yaparak başarılı olmasını bekleyeceğim. Evet, yaklaşık 4-5 kere denememe rağmen swap işleminde hata alıyorum arkadaşlar. Siz buradaki CR/USDC yerine Consensus Rollup Rapid Ethereum'u seçerek swap işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin buradan 0.04 yazdım yukarıya, ardından paketle diyorum. Cüzdanımdan onay veriyorum. Evet, gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde işlemim tamamlandı ve bakiyem burada görünüyor. İsterseniz tam tersinde buradan yapabilirsiniz. Buradaki işlemleri sürekli olarak iki çift arasında yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bazen CR/USDC paritesinde denemenizi tavsiye ediyorum. Onu seçerek de swap işlemlerini tekrarlayabilirsiniz. Çünkü olası bir airdropta ne kadar fazla işlem sayımız ve büyüklüğümüz olursa ödül alma ihtimalimiz de o derecede artıyor. Şimdi sol taraftan havuz kısmına geliyorum. Hemen sağdan yeni pozisyon diyorum. Burada Ethereum, elimde zaten Ethereum var sol tarafta. Sağ taraftan bir coin daha seçerek ikisini birleştireceğim. Buradan Consensus Rollup Rapid Ethereum seçiyorum. İki tane Ethereum'u birleştiremediğimiz için burada farklı bir seçenek olarak CR/USDC'ye ihtiyacımız var ama swap kısmında şu an problemler var. O yüzden buradaki havuz kısmını oluşturamıyoruz. Siz CR/USDC elde ettikten sonra buradan CR/USDC seçip Ethereum buradan 2 Ethereum'u da sayıyor. 2 coin'i birleştirerek bir havuz oluşturabilirsiniz. Bunun için de buradan Slippe'ı seçiyorum. Ardından sağ taraftaki minimum fiyatın solundaki eksiye basıyorum. Maksimumun fiyatında sağındaki artıya basıyorum. Ardından elinizde CR/USDC olduğu zaman mesela 5 tane CR/USDC'niz var diyelim. Buraya 5 yazdığınız zaman 5 dolarlık Ethereum'u da yukarıdan otomatik olarak seçecektir. Yetersiz CR/USDC bakiye yazan yerde onay kutucuğu olacaktır. Ona da onay vererek havuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Oluşturduğunuz havuz da burada havuzlar kısmında görünüyor olacak. Oluşturduğunuz havuzu buradan da tekrardan çıkartabilirsiniz. Bu işlemleri de tekrar yapmayı unutmayın. Şimdi tekrardan merkeziyetsiz uygulamalar bölümüne döndüm arkadaşlar. Burada aslında kullanabileceğimiz belli başlı köprü, DEX ve sosyal medya uygulamaları bulunuyor. Diğer uygulamaların çoğu geliştiriciler için veya şu anda bizim işlem sayısı kasmak adına yapabileceğimiz özellikleri bulunmuyor. Hemen biraz aşağı inelim. Burada Ghost NFT var. Hemen buraya da gidelim arkadaşlar. Cüzdanım bağlı bir şekilde geldi. Şu an Disconnect Wallet diyorum. Tekrardan Connect Wallet diyerek MetaMask'inizi seçip buraya da bağlayabilirsiniz. Burada bazı NFT'ler görüyoruz ve yanlarında Disperse Collection yazıyor. Disperse Collection'a tıklayarak ardından buraya 0,0.02 Ethereum yazdım. Disperse diyerek devam ediyorum. MetaMask'imden bir onay daha vereceğim. Evet, buradaki işlemimi de tamamladım arkadaşlar. Siz diğer koleksiyonlar için de aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Load More dedikten sonra da diğer NFT koleksiyonlarını buradan görebiliyoruz. Şu an bu sitede de yapabileceğimiz işlemler bu şekilde. Evet, genel olarak videomuz bu şekildeydi. Tekrardan şunu hatırlatmak istiyorum. Bu sayfada gördüğünüz bütün merkeziyetsiz uygulamaları kullanmaya çalışın arkadaşlar. Söylediğim gibi bazılarında işlem yapamayacaksınız ama yapabildiklerinizin hepsini yapmaya çalışın. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.